Merhabalar sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, çok sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Yeni bir haftalık burç yorumlarında birlikteyim sizinle. 4 ve 10 Mart haftasını konuşacağız. Bu hafta gökyüzünde neler oluyor? Burçlarımızı neler bekliyor? Başlamadan önce teşekkür etmek istiyorum. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiye, değer verdiğiniz için. İşte paylaşımlar, beğeniler, yaptığınız yorumlar hepsini okuyorum bu arada tek tek. Sağ olun, var olun. İlk defa gelen, yeni abone olan herkese de hoş geldiniz diyelim bizlerle birlikte olduğunuz için. Ve yine ilk defa izleyenlere söylüyorum bunu. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı. Bunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen unutmayın. Bize bir teşekkürü çok görmeyin lütfen diyelim. Sevgili dostlar, bu arada o beğenen, yorum yapan, paylaşan o eller, o parmaklar var ya, bol bol dua alsın. Bol bol para tutsun, sevgi tutsun, sağlık, şifa olsun inşallah sizlere. Evet sevgili dostlar, biraz espriyle karışık böyle. Ama bunu içten söyledim, inşallah gerçekten herkese Rabbim şifa versin. Çünkü gökyüzü komple balık burcunda. Şimdi geride bıraktığımız hafta öyleydi. Bu arada biraz zor geçirmiş olabilirsiniz. Enerjiniz düşmüş olabilir. Satürn yani güçlü bir gezegen Güneş'te kavuştu. Motivasyonu aşağı düşürmüş olabilir. Kaygıları arttırmıştır. Mesela endişeye kapılmışsındır. Gelecekle ilgili korkuların artmıştır. Bunları bu hafta da benzer şekilde ama o kadar yoğun olmayacak. Çünkü Güneş'le artık uzaklaşıyor yavaş yavaş. Satürn'le Güneş. Ama bu hafta da benzer etkiler var. Çünkü hala yoğun bir balık stadyumu. Manevi açıdan gerçekten muhteşem. Ve muhteşem bir yeni aya doğru gidiyoruz. Bakın 10 Mart pazar günü bir balık yeni ayı var. Hala balık burcunda gökyüzü. Maneviyatı o kadar güçlendiriyor ki artık aslında fiziksel olanla değil, olmuş olanla değil, anla, işte ruhsal dünyamızla, içimizle ilgilenme zamanı aslında, öyle diyelim. Çünkü Başak Burcu'nda bir dolunay yaşadık biliyorsunuz. Ve bu dolunay neydi? Arınmaydı aslında, bırakma, terk etme, temizlenme, arınma ile ilgiliydi. Ve bu arınmanın, tertemiz arınmış olanlar şu balık yeni ayında var ya, inanılmaz bembeyaz sayfalar açabilir arkadaşlar. Mart ayı burç yorumları şu an kanalımda. Tüm Mart'ı oradan izleyin. Sevgili dostlar, burcunuz çünkü önemli bir ay. Çok gezegen değişimi var. Yeni ay var. 25'inde bir tutulma var. Ay tutulması yaşayacağız Terazi burcunda. Mars burç değiştiriyor. Balığa geçiyor. Venüs balığa geçiyor. Merkür Koç burcuna geçiyor. En önemlisi Güneş Koç burcuna geçiyor. Hepsi Mart ayı burç yorumlarında var. Lütfen izleyin. Şimdi bu hafta işte balık dedik. Evet, stelyum dedik. Bu hafta da devam ediyor. Şimdi arka planda ne varsa öne çıkıyor artık. Yani görünür oluyor. Bu ne demek? Bizim için duygusal dünyamızda, özel hayatlarımızda da herkesin etkileri farklı olur tabii ki ama önemli. Türkiye haritasında önemli. Türkiye haritasının tam şu anda tepe noktası full balık burcunda. Ve tam yaşayacağımız 25'indeki tutulma Türkiye haritasının Mars'ının üzerinde. Türkiye için gerçekten önemli gelişmeleri bekleyebiliriz bu Mart ayı içerisinde. Şimdi bu haftaya bakalım. Şimdi bu haftaya Ay burcunda başlıyoruz arkadaşlar. Uzak hedeflerimiz pazartesi günü bu arada. Eğitim, hukuki süreçler, geziler, tatil planları, eğitimleri ilgilendiren kişisel gelişimler mesela. Bunlar evet pazartesi günü gündemimizde. Ama Başak Dolunay'ına kare yapan bir gün. Bir takım olumsuzluklar da getirebilir. Çünkü zıtlaşmalar burada söz konusu olacak. Bunları söyleyebilirim. Şimdi bu haftanın en önemli 2 günü, 4 günü de güzel 2 günden bahsediyorum. 5 ve 6 Mart. Yani bu 2 gün disiplin, iş, kariyer, para, emlak, toplantılar, işte bir takım talepler, güzel haberler, özellikle 5 Mart günü güzel de etkiler var. Bunlar için kullanabilirsiniz. Emlakla ilgili para, finans dünyası bu arada çok önemli olacak. Bakın biliyorsunuz finans piyasalarında bazı değişimler var. Hızlı oynayan bir takım dijital paralar falan var. Yine bu 5 ve 6'sı önemli olacak. Dolayısıyla
İster patron görüşmesi, ister işle ilgili konu, ister ailevi yapılar. Burada parasal konular, önemli konuları yönetmek için çok önemli bir iki gün olacak. Bence değerlendirin. 7 Mart'ta sosyal konular öne çıkar. Toplumsal konular öne çıkar ve biraz zor bir hafta, özellikle 7 ve 9 Mart arası. Çünkü 8 Mart'ta Uranüs Mars karesi var. Şimdi Uranüs savaş, mücadele, yenilikler, Uranüs, Mars savaş ve mücadele ve ikisinin zorlu açıları, ciddi bir balık sterlimi var. Bu mesela ifşalar, hırsızlıklar, siber konular, dijital platformlar, saldırılar, bu anlamda siber saldırılar. Arka planda düşmanlıklar, bakın gizli düşmanlıklar, bunlar da ön plana çıkabilir. Bunlar Uranüs Mars karesi daha çok kitleleri ilgilendiren alanda çalışacaktır. Diğer yandan bizim için maddi bakımdan önemli olacaktır. Çünkü tam olarak 8 Mart günü Merkür Neptün'le kavuşuyor. Şimdi bazı şeyleri mesela göremeyiz. Düşünemeyebiliriz. Böyle bir sis bulutu olur. Mesela nasıl bu hafta İstanbul'u bir sis bastı. O da bir balık burcu aslında etkisiydi. Ve Merkür'ün Neptün'e kavuşması tam olarak zihinlerde bir sis yaratır. Bir belirsizlik olur. İnsanın aklı karışır. Özellikle 8 Mart günü önemli imza, görüşme veya ciddi kararlar, bazı talepler vesaire kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü yanıltıcıdır. Merkür Neptün kavuştuğunda bazı şeyleri göremeyiz, iyi odaklanamayız. Ama diğer yandan sonsuz bir ilahi bakış açısıdır. Özellikle mesela ilham gelen, yani ilhamla çalışan meslekler vardır işte. Şiir yazdırır, şarkı sözü yazdırır, mükemmel oyunculuklar, tiyatro, sanat, müzikle ilgili konular bu alanda mükemmeldir gerçekten. Özellikle böyle bir iş yapıyorsanız mutlaka o günü kullanın derim. Ama önemli, realitede biraz daha hayatımızı ilgilendiren konularda dikkatli olmak gerekiyor. 8 Mart gerçekten zorlayıcı olabilir. Tabii bu doğa olaylarını da ilgilendiriyor. Bunu unutmayalım. Çünkü sabit grup burçlar arasında gerçekleşiyor. Dolayısıyla da toprakla, sularla, denizlerle özellikle burada güçlü aslında etkileri olabilir. Dünyanın herhangi bir yerinde de olma ihtimali var. Ama sonuç olarak böyle bir kavga, böyle bir mücadele, bir savaş enerjisidir bu. Onu da unutmayalım arkadaşlar. 9 Mart günü Ay Balık burcuna geçiyor. Evet, artık yeni ay etkileri devreye giriyor ve 10 Mart günü artık yeni Balık burcundaki yeni ayımız doğacak. Yeni başlangıçlar, yeni tohumlar, yeni kararlar, yeni oluşumlar zamanı artık. Ve aynı gün, yani pazar günü Merkür artık Balık burcundan ayrılıyor. Yani o duygu ve düşüncelerimizde belirsizlikleri ya da kararsızlıkları ya da böyle harekete geçememeyi işaret eder. Ama Merkür Koç'a geçtiği andan itibaren bizim için daha hızlı bir akış, özellikle kendini ifade etmek, ortaya koymak, sorunlara çare bulmak, biraz daha hızlı düşünmek adına bizim için biraz daha enerjileri aslında hızlandıracak. Evet sevgili dostlar, şimdi gelelim bakalım hafta boyunca burçlarımıza neler bekliyormuş. Koç ve yükselen burcu Koç olan sevgili dostlar, 4 ve 10 Mart haftasındayız. Evet, bu hafta sizin için en belirgin konular haftanın başından itibaren. Haftaya başlıyorsunuz. Gezi, seyahat, uzak hedefleriniz, eğitim, hukuki süreçlerle. Ama haftanın ortasında kariyerle, işle, özellikle çok önemli konularla en çok ilgilenecek burç sizsiniz. Özellikle 5 ve 6 Mart sizin için mesleki konular, burada fırsatlar getirebilir. Yeni konuşma, görüşme, talepler olabilir. Çalışıyor veya işveren olabilirsiniz. Burada çalışanlarınızla belki olacak ya da çalışanlar için işle ilgili konularda önemli bir görüşme. Ya geri bildirim alabilirsiniz mesela,
Beklediğiniz bir konuda bir sonuç ya da belki bazı talepleriniz var. Bunun için de güzel bir zaman dilimi. Emlak veya işte parasal konular özellikle bu hafta yine burada bu 2 gün önemli olabilir. Zam istemek vesaire gibi ya da borçlarla ilgili konular da devreye girecek. Yani bu 2 günü aslında haftanın güzel bir 2 günü diyebilirim. 7 Mart'tan sonrası çok sosyal bir hafta geçireceksiniz. Tüm sosyal enerjiler devrede diyebilirim. Şu anda aslında koçların sosyal hayatları, arkadaşları, onlarla olan ilişkileri, bazı arkadaşlarına belki bazı çatışmalar yaşadı ya da yaşıyorlar. Önemli olacaktır. Hatta bu hafta 8 Mart burada daha da öne çıkıyor gibi. Tartışmalar, anlaşmazlıklar, biraz parasal konular devreye girebilir. Borç alıp vermeler hani. Finansla ilgili konular burada dikkat çekici. Özellikle 8 Mart daha da dikkat çekici. Merkür, Neptün falan kavuşuyor. Uranüs, Mars karesi var. Mesela çok önemli konular için karar vermek, imza atmak çok doğru olmayabilir. Şimdi düşmanlıklara dikkat edin. Özellikle yükselen burcu koçlar. Yanılmalar, kandırılmalar, hayal kırıklıkları getirebilir. Merkür, Neptün bu kavuşumuyla beraber. O yüzden 8 Mart'ta bilhassa lütfen dikkat diyorum. 9 Mart evet ay artık balık burcuna geçiyor. Çünkü 10 Mart pazar günü bir balık yeni ay yaşayacağız. Ve cumartesi günü yani biraz daha sakin, daha relax bir enerji var. Ve 10 Mart'ta duygusal dünyanız, iç dünyanız, iş dünyanız, sağlıkla ilgili konular vesaire bunlarla ilgili yeni sayfa, yeni bir kapı, yeni bir oluşum devreye giriyor. Yani hafta boyunca aslında hep dış konularla ilgileniyorsunuz ama arka planda dönen kazanlar da kaynıyor olabilir. Çok haber duyacaksınız diyebilirim açıkçası. Bunlar biraz zorlayıcı da olabilir. Tartışmalardan vesaire çok dikkat edin, uzak durmaya gayret edin. Bunlar yakın çevrenizi, işinizi, mesleki konuları çok ilgilendiriyor. Seyahatli konuları çok ilgilendiriyor. Onları da söyleyebilirim açıkçası. Yani gelecek planlarınız üzerinden de bunlar yürüyebilir açıkçası. Doğum haritanızın tabii almış olduğu etkiye göre bunlar değişkenlik gösterecek. Evet bu haftanın aşkla ilgili konularında pazartesi günü olumlu. Diğer yandan mesela iş hayatınızla ilgili 5'i 6'sı daha olumlu. İlişkilerinizle ilgili de ilişkilerde çok zorlanmayacaksınız. Kendi özel hayatınız değil de sanki dış etkenlerle olan ilişkiler biraz zorlayıcı. Ama özel hayat işte eş, partner ilişkileri içinde hafta Perşembe, Cuma daha olumlu gözüküyor sevgili koç burçları. Evet mutlu bir hafta diliyorum. Mart ayı burç yorumlarınızı kanalımdan da izleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi almak için. Hoşçakalın. Merhaba Boğa ve yükselen burcu Boğa olan sevgili arkadaşlar. 4 ve 10 Mart haftasının pazartesi gününden hafta sonuna kadar 4 Mart pazartesi para, finans konularınız gündeminizde. Paylaşılan kaynaklarınız gündeminizde. Orada bazı zorlayıcı etkiler de devreye girebilir ama genel olarak sonuca gitmek için olumlu bir gün sayabiliriz. Ama en çok bu haftanın gezeceği, uzaklara gidecek, seyahatlerle ilgili konuları, gelişmeleri hayatına getirecek burcu da sizsiniz. 5 ve 6 Mart sanki bir yerlere gidiyorsunuz. Bazı kağıtlar, sözleşmeler olabilir, evraklı işler olabilir. Onları imzalıyorsanız bazı haberler alıyorsunuz gibi konular gündeminizde olacak. Çünkü gerçekten güzel de bir 2 gün. Özellikle mesela 5 Mart bu anlamda güzel etkileri var. Güzel haberler de getirebilir. Hukuki süreci, yurt dışı konuları olanlar, eğitimle ilgili bazı haberler bekleyenler, uzak haberler bekleyenler mesela burada bence önemli, güzel gelişmeler de yakalayabilirler. Yani bu 2 gün ciddi konular, resmi konular için değerlendirilebilecek güzel bir 2 gün 5 ve 6 Mart. 7 Mart. Şimdi 7 Mart ve 9 Mart aslında arası diyelim. Boğalar, kariyer eviniz çok güçlü gözüküyor. Burada önemli gezegenler de var. Şu anda orada Mars var, Venüs var ve mesleki anlamda aslında bayağı bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Zorlanıyor da olabilirsiniz. Zorlukları aşmak için gayret de gösteriyor olabilirsiniz. Fakat 8 Mart biraz riskli bir gün. Çünkü Uranüs'ün Mars'ta karesi var.
Evet, Uranüs burcunuzda, Jüpiter'le beraber, Mars kariyer evinizde. Mesleki konulara dikkat diyelim. O anlamda mesela ani gelişecek bir takım durumlar, konular olabilir. Özellikle bunlara dikkat edin. Üstelik Merkür, Neptün kavuşumu var. Sosyal çevrenizden, yakınlarınızdan, arkadaşlarınızdan veya etki altında kalabilir. Bir takım mesela konularda fikir birliğine varamayabilir. Böyle ani dağılmalar, zihinsel olarak bunu yaşayabilirsiniz. Zor bir gün. Özellikle dikkat edin lütfen. Kendinize dikkat edin. Sakarlıklara, sağlığınıza özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Trafikte dikkat edin. Eğer böyle sık sık sakarlıklar yaşıyorsanız bu anlamda biraz daha temkinli olun. Spor yapıyorsanız fiziksel aktivitelere böyle birazcık daha özen gösterin diyebilirim. Evet, 8 Mart ciddi şekilde zorlayabilir. Sadece değil, 8 ve 9 Mart bu 2 gün bizim için bu haftanın zorlu günlerinden. Ve 10 Mart'a geldiğimizde artık bir yeni aya giriyoruz ve Balık burcunda bir yeni ay. Sosyal çevreniz, yeni edineceğiniz insanlar, bakın, yeni kişilerle tanışacaksınız. Özellikle pazar günden itibaren bu etki çalışıyor. Pardon, 9'undan itibaren aslında devrede olacak. Topluluklar, ekipler, grup arkadaşları, ama o da yeni tanıştığınız insanlara dikkat edin. Etkisi altında kalmayın, hemen inanmayın, hemen güvenmeyin. Mesela bunları aslında size olabilecek güçlü olasılıklar olduğu için söylüyorum. Fakat sosyallik anlamında gerçekten çok güzel bir yeni ay, çok sizi destekleyen bir yeni ay doğacak pazar günü itibariyle. Evet, Uranüs Mars karesine dikkat ediyoruz. Bu hafta bilhassa sağlığa dedik. Mesela orada aslında çok da zorlanmayabilirsiniz. Ama neye? İlişkilerinize dikkat edin. Partner ilişkilerinize. Aile içinde, ev içinde yaşanan ebeveynlerle ilgili konular yine bu hafta orada dikkat çekici olabiliyor. Ama para anlamında bence rahat. Özellikle finansla ilgili konularda rahatsınız. Öyle söyleyebilirim. Yani tıkanmış bazı şeyler açılabilir. Zaten Nisan ayına doğru gidiyoruz. Nisan ayında özellikle boğaların bu anlamda ben daha rahatlayacağını da düşünüyorum. Öyle söyleyebiliriz, ama bu hafta biraz zor bir hafta. Bu haftayı biraz kabullenici, biraz isyankar, yani asi bir hafta. O asiliği özellikle hayatınızın tepe noktasında daha iyi göğüslemeniz gerekiyor. Daha olumlu, daha bilinçli olmanızı tavsiye ederim açıkçası. Mesela Balık burcundaki stadyum sizin sosyal çevrenize, aşk, ilişkiler alanınıza da yansımasını yapıyor. Ayrılmış olabilir veya bazı ilişkilerde kopuşlar yaşanmış olabilir boğalar için. Bu anlamda da güçlü yeni bir başlangıç da geliyor, hani yeni ayla beraber. Orada karamsarlığa düşmenize hiç gerek yok sevgili boğalar. Evet, güzel bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar, 4-10 Mart haftasındayız. Ve bu hafta en çok ilişkileriyle ilgili konularda gündemi oluşturacak burçsunuz. Özellikle pazartesi günü ikili ilişkiler, görüşmeler, eşiniz veya sevgiliniz veya benzer konular veya ortaklıklar pazartesi günü gündeminizde. Ve bu işin içerisinde tabii ki maddi kaynaklar, paylaşılan kaynaklar var. Ve 5 ve 6 Mart'ta mesela güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bankadan bir cevap gelir, bir kredi sonuçlanması olabilir, vergi, sigorta vesaire gibi konular yine bu 2 günde geçerli olacak. Burada ben güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum. 5-6 Mart çünkü daha olumlu nispeten, ama resmi durumlar, resmi evraklı işler, devlet daireleriyle ilgili konular, işlemler, tapu işlemleri, emeklilik işlemleri vesaire 5-6 Mart sizin için önemli, hatta bence güzel sonuçlar da getirebilir efendim. Şimdi 7 Mart'tan itibaren gökyüzü sizi desteklemeye başlıyor. 9 Mart'a kadar. Ve sosyal bir enerji var. Biraz daha uzak hedeflerinize doğru şöyle bir gidiyorsunuz. Özellikle ticaret, mesela ticari konular, iş anlaşmaları, çalışanlar için, mesela işverenler için olabilir. Uzak hedeflerinizle ilgili konular ve beklediğiniz bazı mesela gelişmeler varsa, özellikle 8 Mart dikkat çekici. Uranüs'ün Mars'la bir karesi var. Burası zorlayıcı olabilir.
Beklemediğiniz haberler, ani gelişmeler, kontrol dışı durumlar gelişebilir. Burayı iyi gözlemek gerekiyor. Bilinçli olmak gerekiyor. Farkında olmak gerekiyor. 8 Mart Merkür Neptün kavuşumu var aynı zamanda. Şimdi gökyüzü komple balık burcunda ve kariyer evinizde sevgili ikizler. Aslında ikizler burçlarının kariyer, iş, hayatlarının tümünü ilgilendiren çok önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Doğum haritanızın nasıl etki aldığını bilmiyoruz ama burada bir de yeni ay doğacak. Bazı sonlanmalar yaşamış olabilir bazıları, bazı ikizler burçları ya da nihayete ermiş bazı konular olabilir. İşte bu bilhassa 9 Mart'tan sonra balık burcuna geçen gökyüzüyle iş, mesleki konular, yeni gelişmeler, yeni oluşumlar, yeni anlaşmalar gibi güzel aslında detaylarla sizi güzel karşılayacak bir yeni aya doğru gidiyoruz. Pazar günü. Merkür yönetici gezegeniniz oradan ayrılıyor ve Koç burcuna geçiyor ve Merkür'ün Koç'a geçmesiyle pazar günü itibariyle aslında çok sosyal bir zihne sahip oluyorsunuz. Ayrıca mental olarak rahatlıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Merkür'ün Koç'a geçmesi size çok iyi gelecek. Bu balık stelyumunun oradan ayrılması hani yavaş yavaş daha bu ay sürecek bu arada. Ama 20 Mart'tan sonra böyle peyderpey yavaş yavaş oradan ayrılmaya başlıyor gezegenler. Sizin için biraz daha rahat bir enerji akışı başlayacak. Mart ayı burç yorumlarında detayları izleyebilirsiniz efendim. Şunu da hatırlatalım. Bu haftanın parasal konularda herhangi bir sıkıntı, evet, önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi konularda, ilişkilerde yaşayabilirsiniz. Ve bir takım ticari konular, yeni girişimler de yine gündeminizde olacak. Ve yakın çevreyle ilişkileriniz efendim. Mutlu bir hafta. Hoşçakalın. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan sevgili dostlar. Evet, haftaya günlük rutinlerinizle başlıyorsunuz. İşiniz, gücünüz, sağlığınız, çalışıyorsanız eğer o alandaki konular ve kişiler. Yani rutinlerin çok yoğun olduğu bir gün aslında pazartesi günü. Ama aynı zamanda mesela şöyle bir durum da olabilir. Yakın çevrenizle olan, kardeşlerinizle olan ya da yeni böyle girişmiş olduğunuz ya da belki sonlandırdığınız bazı ilişkiler, yakın çevrenizin sağlığı da olabilir mesela. Onlar da gündeminizde olabilir. Haftanın 5'i 6'sı ilişkiler gündeminizde. Özellikle evli olanlar evlilik, iş ortaklıkları, işle ilgili konular, yeni bir proje, yeni bir anlaşma vesaire gibi konular gündeminizdeyse işte 5-6 Mart burada güzel bir tarih. Hatta bence 5 Mart olumlu gelişmeler, bazı fikir birlikleri getirebilir. Bunlar eşinizin de olabilir, sizin olmaz. Hayat arkadaşınızın olabilir. Yani bu hafta önemli bazı konularda kararlar alınıyor sevgili yengeçler. Hemen 7'sinden sonra sizin için paylaşılan kaynaklar devreye giriyor. Yani burada aslına bakarsanız biraz da zorlanabilirsiniz. Neden? Çünkü diyelim ortaklı bir işiniz var. Eşinizle ilgili bazı şeyler var. Yeni bir iş. Bunun arkasındaki paylaşılması gereken paralar. Hak, hukuk meseleleri. 8 Mart zor mesela. 8 Mart'ta burada özellikle Mars'ın Uranüs'te karesi aktifleşiyor. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, güvendiğiniz insanlar, sevdiğiniz insanlarla olan bazı işte ihanetler duyarsın, karalamalar duyarsın, bazı karalama kampanyaları olur ya böyle. Yaptıklarınız hiçe sayılabilir, göz ardı edilebilir. Bunlar da sizin sinirinizi bozar eğer böyle bir durum olursa. Her ilişki için geçerli bu arada. Yani orada biraz aksiyon almak çok doğru olmayabilir. Özellikle 8 Mart'ı bence es geçin. Çünkü Merkür Neptün'e de kavuşuyor. Bu da bizim zihinsel olarak bazı düşüncelerimizi yanıltıcı yönde ilerletebilir. Zorlayıcı bir hem aslında yengeçler hem de tüm dünya içinde Uranüs Mars karesi sonuçta bir savaş enerjisi, bir mücadele enerjisidir. O yüzden dikkat diyelim. Evet, 9 Mart'tan itibaren rahatlıyorsunuz. Uzak hedeflerinize doğru efendim gidiyorsunuz. İşte başka şehir, başka ülke, başka bir deneyim, pasaport, vize işlemleri, mahkemeye gidebilirsiniz. Hukuki bir süreç başlatabilirsiniz. Böyle durumlarda söz konusu olabilir. Çünkü pazar günü burada bir yeni ay doğuyor sevgili
yengeç burçları. Bu sizin için önemli olabilir. Tabii bunun öncesi vardır ve sonrası olacak. Özellikle tabii doğum haritasının aldığı etkiye göre. Ama sizin için destekleyici bir gökyüzü var. Komple balık burcunda. Hepsi size destek oluyor. Satürn'ün, Güneş'in, Neptün'ün hepsinin desteğini alıyorsunuz. Ayrıca Mart ayı içerisinde orada tabii Venüs falan da olacak. Yani olan şey sizin hayrınıza olabileceğini söyleyebilirim. Ama tabii ki de doğum haritasının etkisi burada göz ardı edilemez. Evet, Mart ayı yorumlarından, Mart ayı burç yorumlarından daha detaylı izleyebilirsiniz efendim. Hoşçakalın. Aslan ve yükselen burcu Aslan olan sevgili dostlar. 4 ve 10 Mart haftasının en yoğun gündemi olacak kişiler sizsiniz. Özellikle ilk günü haftanın aşk, çocuklar, girişimler, sanat, yaratıcılık, keyif ve konfor gibi konular gündeminizde olacak. Faydalı da olacak, size yarayan da bir gün. İyi de bir pazartesi olacak gerçekten. O sendrom falan yaşamazsınız. 5-6 Mart Salı Çarşamba gerçekten sizin için çalışan mesela bir aslansanız çok verimli geçer. Verimliliğinizi arttıran bir gün. Sorumluluklarınız da artar bu arada. Disiplinli bir şekilde çalışır zaten aslan burçları. İş hayatında gerçekten hırslıdırlar aynı zamanda. İş, kariyer vesaire bu anlamda bir problemi olan, aklında soru işareti olan geri dönüşler de alabilir bazı aslanlar. Mesela müracaatın vardır, geri dönüş alırsın gibi durumlar olur. Talepler için güzeldir. Yanınızda çalışan insanlar için veya birlikte çalıştığınız insanlar için olabilir bu. Aynı zamanda günlük hayatın, işte rutinlerin hızlandığı, hakikaten ciddi konularla ilgileneceğiniz 1-2 gün faydalı da olacağını söyleyebilirim. Bazıları spora da başlayabilir bu arada. Veya böyle beslenme ile ilgili konular da yine buraya dahil. Efendim 7 Mart ve 9 Mart arası ise ilişkilere dikkat diyorum sevgili aslanlar. Özellikle Uranüs-Mars karesinin olduğu bir haftadayız. Aslında hafta boyunca devrede ama 7 ve 9 Mart arası daha güçlü. Özellikle 8 Mart. Burada ister evlilik, ister bir sevgili hayat arkadaşı, ister bir iş ortaklığı ya da bir projeyle uğraşıyorsunuz ki zaten aslanlar bir süredir ilişkilerle ilgili konularda ciddi bir çekim var orada. Evlilik veya farklı alanlarda. Şimdi buraya bir kariyerle ilgili konuda ya da mesela bazılarının çocuklarının evlilikleri de olabilir bu arada. Bazılarının kendi özel hayatları olabilir. Burada bir sıkıntılı durum var. Yani sabit grup burçlar arasında bu durum olduğunda zorlayıcı koşullar oluşabilir. Mesela emeklerinizin karşılığı ya da hak edişler burada önemlidir. Paylaşılması gereken durumlar vesaire. Ki paylaşılması gereken para, emlak, vergi, sigorta bilmem ne bunlar gibi konular da zaten devrede. Hani keza böyle bir şey yok diyelim ki. Zaten tüm balık stelyumu bu alanınızda. Yani hep bu paylaşılması gereken alanlarda. İşte bazılarının mirası olur, emeklilik için mücadele ediyordur, borcu vardır onu kapatmaya çaba gösteriyordur. Bir yatırım yapmıştır, onun belki beklentisi içerisindedir. Bunlar çok güçlü. Ve burada dikkatli olması gerekiyor. Özellikle 8 Mart günü önemli bazı konularda mesela imza atmak, söz vermek için kullanmayın bence. Çünkü hani biraz zihinsel dağınıklık, bunalıklık, böyle sis perdesi oluşur genellikle Güneş, Neptün, Merkür, Neptün kavuşumlarında. Özellikle bu gibi hani böyle evraklı işlerde çok da aslında doğru bulmayız. Önemli bir konuysa özellikle onun için altını çiziyorum. Tabii ki sıradan günlük rutinler için değil. Dikkat diyorum yani o güne, 8 Mart gününe. 9 Mart'tan itibaren burası daha da güçleniyor. 10 Mart'ta burada bir yeni ay doğuyor. Pazar günü özellikle. Tüm enerjiniz aslında bu alanda. Burası biraz krizlerle de ilgilidir. Bazı krizleri yönetme becerinizi de gökyüzü test ediyor aslında. Mesela nasıl başa çıkıyorsun? Nasıl sınavlar veriyorsun? Vermen gerekiyor. Nasıl bir duruş sergiliyorsun gibi bir manevi anlamda da, ruhsal anlamında, spiritüel anlamda da burası çok güçlü çalışır ama fiziksel olarak hani reel hayatımızda da bir takım krizleri getirir. Hatta bazen anlaşmazlıkları da getirebilir ama sonuç olarak paylaşılan kaynaklar evidir burası. Eşten, ortaktan,
Mirastan neyse artık gündem, ki birçok aslanda bence böyle bir miraslı durum vardır. Babadan, anneden, kardeşleriyle problem yaşıyordur bazıları mesela. Ki Mart ayı burç yorumlarını izlerseniz bunlar tek tek aslında karşınıza çıkacaktır. İzleyin. Sevgili aslan burçları. Evet, böyle bir hafta. Diğer yandan baktığımızda parasal konularda evet güzel bir 5-6 Mart destekliyor. Aynı zamanda kariyerle ilgili güzel destekliyor. 6'sından sonra hani o 7-8 biraz işte ilişkilerinizi zorluyor ama bazı seyahatler yaptırabilir. Bir yerlere gider gelebilirsiniz. Böyle de bir durum var. Bir yolculuk da var aslında aslanlar için. Bir uzak hedeflerine böyle doğru gidiyorlar. Bunlar da çıkacak ortaya. Altta vardır da yavaş yavaş ilerleyecekler. Yani bu anlamda aslında güzel. Ama aile içindeki konular, gerginlikler vesaire, bunlar da söz konusu olabilir. Yani 8-9 Mart'a biraz dikkat ediyoruz ve haftayı böyle güzel kapatmaya niyet ediyoruz efendim. Evet, mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar, 4 ve 10 Mart haftasına hoş geldiniz. Şimdi bu hafta gerçekten Başakların çok önemli bir zaman dilimi yaşıyorlar. Özellikle ilişkilerinde. Ortaklı ilişkilerinde, evlilikler, bir takım yeni projeler, onlar gelecek pazar günü orada bir yeni ay doğuyor. Yani bütün odak noktanız ilişkileriniz, Başak Burçları. Ve haftaya evinizde, yaşadığınız yer, aile içi konular vesaire. Orada yenilik, değişim, düzenleme, bazı şeyleri, yeni yerler açma mesela, böyle bir durum gündeminizde olacaktır. Evinizle, ailenizle veya ev eksiklerinizle onları tamamlamak üzere ya da ebeveynleri ilgilendiren konular çalışabilir. Şimdi aşka geldik. Bu hafta aşka geliyor Başak Burçları. 5 ve 6 Mart. Aşk hayatları, parasal konular, finansal konular çok destekleyici olacak sizleri. Aşk hayatı dedik. Evet, ilişkilerde de güzel gelişmeler yaşanabilir. Teklifler gelir, teklifler gider. Özellikle 5 Mart bu konu için güzel bir gün açıkçası. Yatırımlar için, finansal konular için değerlendirebilirsiniz. Sanatsal konuları, işte eğlence, keyifli böyle. Çocuklar mesela, çocuklarınızı ilgilendiren konular olur, çocuklarıyla gündemleri olabilir bazılarının, çocukları olanların. İster küçük olsun, tabii yaşa göre değişir. Onların hayatlarındaki gelişmelerde mesela bazı başakların çocukları ile ilgili olacak. Bu evlilik dedik, ortaklık dedik, iş dedik. Çok güçlü etkiler alıyorlar Başak Burçları. Ve Başak Burçları'nın tam böyle evlilikler, yeni anlaşmalar, iş ortaklıkları vesaire gibi gündemlerin olduğu bir aydayız. Yani Mart ayı boyunca böyle olacak bu arada. Evet, 5-6 Mart bu anlamda ciddi kararlar alınıyor gibi duruyor. Buna benzer konularda. Ve 7 Mart, 8 ve 9 Mart. Şimdi Başak Burçları, sağlıkla ilgili gündemleriniz. Çalışanlar, işle ilgili konular. Bazılarının günlük rutinleri çok yoğun olacak bu hafta. İşte evini temizleyen, işini temizleyen, yenilik yapan, sağlıkla ilgili konuları gündeme getirecek, hastane, rutin kontroller vesaire, evcil hayvanlar olanların. Yani Başaklar o kadar yoğun bir gündem yaşıyorsunuz ki, özellikle çalışanlar ama dikkat etsin. Mesela 8 Mart'a dikkat edin. 8 Mart Uranüs Mars karesi var, Merkür Neptün kavuşumu var. Özellikle bugün önemli bir karar almayın mesela. Kararsızlık olabilir, ciddi dalgınlıklar yaşanabilir. Özellikle önemli konular için söylüyorum bunu. Bir ortak iş, bir iş projesi, bir özel hayatla ilgili bir konu için de mesela zihinsel bir bulanıklık getirebilir. Size etkiler, çünkü değişken grup burç olduğunuz için burası güçlü çalışıyor. Şimdi diğer yandan evet, 8 Mart'a dikkat dedik. Sağlığa dikkat lütfen. Günlük rutinlerinize dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Özellikle böyle fiziksel konularda zorlayıcı olabilir. Ve hemen 9 Mart Ay Balık burcuna geçer. 10 Mart'ta da bir yeni ay doğuyor. İlişkiler evinizde. Evet, yeni bir ilişki, yeni bir adım, yeni bir başlangıç yapıyor birçok Başak Burcu.
Bakalım hayırlı uğurlu olsun. Mart ayı burç yorumlarından detayları izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Terazi ve yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar 4 ve 10 Mart haftasında. Hafta sizin için yakın çevrenizle olan bağlarınızı güçlendiren bir günle başlıyor. Aslında pazartesi günü sevdikleriniz, iletişim trafiği, bir takım seyahatler, girişimler ve oradaki yenilikler, araçlar, trafik ve dijital platformlar gündeminizde olacak. Özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz veya sevdiğiniz insanlarla bir bilgi alışverişi içinde olacaksınız. Hemen bir sonraki gün yani 5 ve 6 Mart ise sizin için öncü grup burçlar için önemli bir iki gün. Uzun bir süredir gündeminizde olan bir takım konuları netleştirebilirsiniz 5 ve 6 Mart günü. Bu ailenizi, evinizi, gayrimenkulleri, emlakla ilgili konuları veya bir taşınma işi vesaire bunun gibi buna benzer konular, ev ve yerleşim yeriyle ilgili olabilir. Bunların sonuçlanmaları hatta bence önemli bir gelişme de olabilir. Mesela 5 Mart güzel bir gelişme, haber gelebilir veya el sıkışma, bir şeyde anlaşma, aile içindeki kişilerle de olabilir bunlar. Bu iki gün sizin için aslında verimli olacak. Öyle söyleyebiliriz. Bu iki günü kullanabilirsiniz. Disiplinli bir enerji akışı var. Şimdi 7 Mart bizim için önemli. 7 ve 8, 9 Mart'a kadar aslında önemli. Çok sosyal bir enerji var. Biraz daha çok aslında girişimler, birikimler, yatırımlar, finansla ilgili konular teraziler için önemli. Özellikle 8'i finansal konularda biraz ani böyle kayıplar da getirebilir. Lütfen onlara dikkat edin. Özellikle mesela derece olarak tam böyle 20 derecelerde sabit grup burçlarda mesela Akrep burcunda, Kova burcunda, Aslan burcunda yerleşiminiz varsa hem özel hayatınıza, sosyal hayatınız mesela arkadaşlarla olan ilişkilerinizde, aşk hayatına bilhassa dikkat edin. Genç böyle heyecanlı arkadaşlar belki daha çok etkilenebilir. İlişkiler çok yoğun zaten. Bir de orada şimdi Uranüs Mars karesi söz konusu olduğunda burada ani gelişmeler olabilir. Finansal konulara dikkat diyorum. O yüzden terazilere. Ve diğer yandan o gün için özellikle 8 Mart günü için mesela önemli bir karar almamanızı tavsiye ederim. Şimdi terazilerin diğer yandan 9'undan itibaren bir balık seyahati var gökyüzünde biliyorsunuz. Pazar günü bir yeni ay doğuyor. İş hayatları gündemlerinde çok yoğun gerçekten. Manevi gelişmeler çok yoğun. Biraz reel hayata sanki dönmeleri gerekiyor. Biraz arka planda bir arınma, detoks zamanı yaşadılar. Şimdi daha aktif bir sorumluluk alma, görev alma, oraları yapılandırma, girişimlerde bulunma zamanı, başlangıçlar zamanı hatta öyle söyleyelim. Orada bir yeni ay doğacak çünkü pazar günü ve sizin tekrar işte bazıları iş hayatına belki geri dönecek. Bazı sorumluluklar alacaklar. Bazıları için şöyle bir şey çalışabilir. Çalıştıkları ya da süren bir sağlık sorunları vardır. Mesela bir tedavi vardır. Orada bir başlangıç da olabilir. Operasyonlar, ameliyatlar gibi durumlar da gerçekleşebilir. Süreçten bahsediyorum. Gün olarak söylemiyorum. Onundaki yeni aya binaen söylüyorum bunu. Buraları çok güçlü. Tabii ki 6. ev yakın akrabaları hayatın çok büyük bir kısmını kapsar. Günlük rutinlerinizde çok önemli yenilenmeler efendim hayatınıza getirecek özellikle. Bunu 9'undan itibaren daha güçlü yaşayacaksınız ama sanki 12'sinden sonra daha da güçlü gündeminize geliyor gibi. Mart ayı burç yorumlarında daha detaylı anlattım. Orada kanalımda şu anda yayında izleyebilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Akrep ve yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar 4 ve 10 Mart haftasına hoş geldiniz efendim. Evet sevgili akrepler tüm gökyüzü balık burcunda su elementinde ve aslında hepsi de size destek oluyor. Bilhassa pazar günü 10 Mart günü
Burada bir balık yeni ayı doğacak. Özellikle akrepler için çok güzel gelişmeleri, hayalleri, idealleri, böyle kocaman kapılar aslında açacak. Hem parasal konuda, aşk, ilişkiler konusunda yine bu yeni aydan en şanslı siz olacaksınız bu arada. Parasal anlamda keza aynı şeyi söyleyebilirim. Sevgili akrepler, şimdi bu haftaya gelince pazartesi günü haftaya parasal konularla başlıyorsunuz. Kazançlar, gelir, gider dengesi, oradaki bütçe planları, harcamalar olabilir ya da beklenen bazı kaynaklar olabilir parasal konularda. Bunlar pazartesi günü devrede olacak. Şimdi önemli olan sizin için aslında biraz yakın çevrenizle kendi aile yapılarınız, oradaki gelişmeler. Çünkü 5-6 Mart güzel 2 gün bu arada. Gökyüzü yine destekliyor sizi ve yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi gündeme getirecek. Mesela 5 Mart önemli bir haber alabilir, bir geri dönüş olabilir. Bir şeye başlamak için adım atabilirsiniz. Mesela günlük hayatınızın içerisinde yeni bazı gelişmeleri yakınlarınızla paylaşabilir ve çok telefon trafiği içerisinde, haberleşme içerisinde olacaksınız. Dediğim gibi haber alıp verme konusunda önemli. Hatta önemli anlaşmalar, başlangıçlar yapılabilir. Özellikle ticaretle ilgilenen bir akrepseniz böyle bir girişim içinde gayet güzel bir 5-6 Mart sorumluluk almak, disiplin sağlamak, uzun vadeli işlere girişmek için değerlendirebilirsiniz. 5 Mart güzel de bir gün. Bu arada öyle söyleyebiliriz. Hani iş ve kariyere de bağlı konular olarak çalışabilir açıkçası. Evet, haftanın önemli aslında bizim için ve sizin için 7 Mart sonrası. 7 ve mesela 8 Mart haftanın çok belirgin bariz sonuçları ortaya çıkabilir. Şimdi biraz aile içine gelelim. Mesela yükselen burcu akrepler için olabilir, bu daha çok güçlü. Evi, annesi, babası, yaşadıkları yer, bazılarının mesleki durumları da olabilir. Ama daha çok iç konular gündemde. Ve burada 8 Mart günü bir zorlu etki var aslında. İşte sağlık sorunu getirebilir. Ev içinde anlaşmazlıklar, biraz isyankar bir enerji. Hani böyle isyan bayraklarını açarız ya, bazen asilik yaparız. Her şeyi reddederiz. İşte burnumuzun dikine gideriz. Mesela ev içinde böyle şeyler olabilir. Hangi yaş grubunda olursanız olun. Bunlar tabii ailevi yapılara, evlilik, ortaklık gibi konulara, mesela aile büyüklerinden tutun size sirayet eder veya sizin gündeminiz onlara sirayet eder mesela. Bunun gibi gelişmeler, sert bir gün, sert enerjiler var. 8 Mart'ta lütfen daha temkinli, daha dikkatli yaklaşmak mantıklı olacaktır. Merkür Neptün kavuşumu da var özellikle. Romantizm için harikadır bu arada. Çünkü akrepleri bu anlamda bence güzel etkileri var. Yaratıcılıkla ilgili, biraz böyle hayalleri ilgilendiren konular, umutları yeşerten konular, yani şansla da ilgilidir aslında ama yine de mesela parayla ilgili bir konunuz varsa, yatırımlarla ilgileniyorsanız, yine piyasaları ilgilendiren fonlar vesaire. Mesela burada bence dikkatli olması gereken bir gün 8 Mart. Evet, 9 Mart Ay Balık burcuna geçer ve oradaki enerjileri aktif etmeye başlar. Şimdi saydığım enerjileri ve 10 Mart Pazar günü burada bir yeni ay doğar. Mistik bir enerji akışı var. Ruhani boyutta çok iyi çalışacak. İnanılmaz destekliyor. Çok sezgileriniz arttı zaten. İnanılmaz sezgilerinizi de arttıracak bir dönemdesiniz. Hisleriniz çok güçlü çalışıyor. Ama biraz hem ilişki ve ev dengesi, mesleki konularda iş ve çalışma koşulları buraya dahil edebiliriz. Oralarda biraz daha pazar günden sonra hareketlilik başlayacak bu arada. Daha hani çalışma, verimlilik, günlük hayatınız, sağlıkla ilgili konular falan, oralar çok güçleniyor akreplerin. Ama bu yeni ay inanılmaz güzel gelişmeler de yaşamınıza getirebilir sevgili akrep burçları. Yönetici gezegeninizin hala kovada seyahat ediyor olması tabii ki biraz sizi zorluyor olabilir. Orada zorluklar getirebilir. Hani mücadele gücü gerektirir. Zorluk derken aynı konuyla çok fazla ilgileniyor ya da ilgilenmek zorunda kalabiliyor bazen kişiler. Bu anlamda bunu söylüyorum. Değerli akrep burçları, Mart ayı yorumlarından, burç yorumlarından daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.
Yay ve yükselen burcu yay olan sevgili dostlar. Hepimizin olduğu gibi ama değişken grup burçların bir tık daha fazla önemli günlerden geçiyorsunuz ve bu haftada yani 4 ve 10 Mart haftası sizin için önemli. Şimdi geçtiğimiz hafta biraz daha hayatınızın temel konularıyla ilgilendiniz. Gündemler orada biraz daha yoğun olmuş olabilir. Bu hafta ise bir sonuçlanma, bir şeyi karara bağlama aşamasındasınız. Çünkü haftaya ay sizin burcunuza, yay burcunda başlıyoruz. Ve kendiniz, yaşamınız, tüm yaşam kalitenizi ilgilendiren zevkleriniz, konforunuz, sağlığınız, görünümünüz ve ilişkileriniz burada önem taşıyor. Mesela aile içi ilişkilerinizi belki daha çok ön plana çıkarmıştır. Ve pazartesi günü yine böyle kendinizle, yaşamınızı ilgilendiren, böyle özel hayatınızı ilgilendiren konularla, güzellikle belki alışverişlerle ilgili bir gün olacak. En çok bu hafta para harcayacak burçta siz olabilirsiniz. 5-6 Mart. Parasal konular. Mesela bu iki gün güzel bir iki gün. Bence para girişi, para çıkışı en hızlı burç siz olacaksınız bu hafta. 5-6 Mart güzel de bir iki gün. Mesleki anlamdan, iş hayatından özellikle böyle beklentiler varsa para girişi çıkışı olabilir. Harcamalar da bu arada olabilir. 5 Mart önemli bir iş kapısı, yeni bir fırsat, yeni bir anlaşma getirebilir. Bence değerlendirin, güzel de bir zaman dilimi olacak. Şimdi 7 Mart'tan itibaren 7 ve 9 Mart bizim için önemli. Çünkü mesela ben size ne derim? Yakın çevrenizde olan dinamikleriniz gün yüzüne çıkıyor. 8 Mart bilhassa burada daha güçlü bir enerji var. Yakın çevreniz, yakın hissettiğiniz kişiler, kardeşleriniz, çalışıyorsanız mesela bazı seyahatler yapıyorsunuz, araç kullanıyorsunuz, şehir trafiğindesiniz vesaire. Buralar çok aktif. Çok yollara gidip geleceksiniz. 8 Mart'a dikkat çünkü Uranüs'ün Mars'la zorlu bir iletişimi var. Zor bakışları var. Birbirlerine sert enerjilerdir bunlar. O yüzden bugün bilhassa 8 ve 9 Mart dikkat edin. Çok ciddi bir şey olacağını zannetmiyorum ama söylemek zorunda olduğum için bunları hatırlatıyorum sevgili dostlar. Ani gelişmeler olabilir. Bir takım böyle kırgınlıklar, dargınlıklar söz konusu olabilir. Beklenmedik haberler alabilirsiniz. Canınızı sıkabilirler. Ya da değer yargılarınıza mesela ters düşen durumlar olabilir. Tepkisel olabiliriz açıkçası. Özellikle de bu hafta Merkür-Neptün kavuşumu var. Bu sizi direkt ilgilendiriyor. Çünkü balık burcunda, değişken grup burçlarda olduğu için bir böyle hayalle gerçek arasında bazı şeyler yaşatabilir aslında. Duygusal dünyanızda. Belki biraz aileyi ilgilendiren konularda olabilir. Gerçekten aile yapıları çok güçlü etkiler alıyor sevgili balık burçları. Ve cumartesi, pazar biraz daha böyle aile konularına yöneliyorsunuz. Evinize, yaşam yerinize, oralardaki yenilikler ki yenilikler olacak. Çünkü pazar günü orada bir yeni ay doğuyor. Bazı yaylar evini değiştiriyor. Bazı yaylar yaşamlarında yeni kapılar, yeni sayfalar açıyorlar. Ve bu hafta cumartesi günden itibaren burası çok güçlü etkiler alacak. Güzel bir yeni ay. Çok mistik enerjileri de var. Çok ciddi bir enerji akışı var. Açılan eller, yapılan dualar asla geri çevrilmeyecek. O yüzden hani bu anlamda güçlü ebeveynler ve onların yaşam standartları belki gündeminizde olacak. Bunun gibi konular yani önemli. Yaylar için çok önemli bir zaman dilimindeyiz. Özellikle onundan sonra bunu daha çok hissedeceksiniz. Mart ayı yorumlarından da, burç yorumlarından da daha detaylı izleyebilirsiniz. Mutlu bir hafta. Hoşçakalın. Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan dostlar, haftanın başrolünde siz varsınız. Haftaya Ay Yay burcunda biraz hani demolize başlarız bazen, işte pazartesi sendromu derlerdi eskiden. Belki öyle başlıyorsunuz diyebiliriz. İçsel konular, arka plan konular devrede ama hemen salı günü 5-6 Mart sizin için önemli olacak. Çünkü Ay Oğlak'ta yani sizin burcunuzda olacak. Şimdi Oğlaklar bazı yönlere gidiyorlar. Bir takım kararlar alıyorlar ve bu iki gün burada önemli olacak. Hatta bence 5'i
6'sı güzel de bir iki gün olacak. Ve bu Satürn'ün tabii ki Balık burcundaki o yoğunluğu özellikle bazı seyahatlere götürüyor. Yeni işlere sokuyor bazılarını Oğlaklar için. Buralar çok güçlü. Eğer burada böyle bir gündem varsa hayatınızda bu 5'i ve 6'sında bazı kararlar alıyorsunuz. Hayatınızın yönünü değiştirmekte, biraz daha disiplinli bir şekilde artık daha kararlı diyelim ya da davranmak, daha hızlı yol almak için etik de olacak aslında. Sizin için faydalı da olacak. Bence aslında güzel etkiler alıyorsunuz, zor etkiler alıyorsunuz diyemem. Bu haftanın hatta en iyi etkilerini alan burç da sizsiniz diyebilirim sevgili Oğlak burçları. Şimdi önemli olan durumda para kısmı işin. Yine para konuları devrede. Bu 7 ve 9 Mart arası aslında çok sosyal bir enerji var bu arada. Ve para eviniz çok hareketli gözüküyor. Ve burada böyle ani işte kayıplar da getirebilir parasal konuda. O yüzden bunlara dikkat edin. Bilhassa 8 Mart. Bizim için beklediğimiz, güvendiğimiz, adım attığımız, belki yatırım yaptığımız ya da öyle düşündüğümüz durumlar, konular. Böyle ani harcamalar, ani gelişen durumlar getirebilir açıkçası. Ya da böyle şöyle de söyleyebiliriz. Mesela bir yatırımımızın sonucunu beklerken böyle ani hani kazanç beklerken tam tersi gibi de olabilir. O yüzden burada temkinli olun. Özellikle 8'inde sert böyle nasıl keskin kararlar almayın. Bunu tavsiye edeceğim çünkü burada yanlışa düşebiliriz. Bazı olumsuzlukları devreye sokabilir. Lütfen yükselen oğlaklar özellikle paranıza, pulunuza dikkat edin. Dolandırılmalara karşı dikkat edin efendim. Özellikle mesela güvenmediğiniz, hiç tanımadığınız, öncesini bilmediğiniz kişilerden yeni tanıştığınız insanlar olabilir. Bazılarının çok yakınları bile olabilir. Hani o bilinçli olmayabilir ama yanılgılı haberler, yanıltıcı durumlar, yanlış bilgiler getirebilir. Sosyal medyanıza tüm işte yazılı sözlü mesaj şifrelerinize vesaire değiştirin. Bunlar da önemli olacak. Özellikle 8'i biraz orada kritik bir zaman dilimi gibi gözüküyor. Efendim 9'undan itibaren Ay Balık burcuna geçiyor ve onun da pazar günü burada bir yeni ay doğuyor. Ve bu bahsettiğim konularda yeni bir olasılık, yeni bir gündem, yeni bir başlangıç devreye girecek. Bazı oğlaklar bir yerlere gidip gelecekler. Bazıları yepyeni sayfalar açacaklar. Yeni işe başlayacaklar. Taleplerine karşılık gelecek. Biraz daha sosyal olacaksınız. Ticaretle, haberle, mesela daha global konularla ilgilenenler varsa işte yazarlıktır, avukatlar, öğretmenler bu anlamda çok güçlü etki alıyor. Oğlak burçları için söylüyorum. Çok da verimli olacak. Özellikle 9-10 hani Mart günleri yeni ay zamanı aynı zamanda. Çünkü güzel etkileri de var bu yeni ayın. Oldukça faydalı olacak. Yani bu haftanın bu anlamda en şanslı burcu sizsiniz. Sevgili oğlaklar, sadece 8 ve 9 Mart'a biraz dikkat diyoruz. Mart ayı burç yorumlarından daha detaylı izleyebilirsiniz. Mutlu bir hafta diliyorum. Kova ve yükselen burcu kova olan dostlar 4 ve 10 Mart haftasındayız. Evet, bu hafta sizin için sosyal bir hafta olacak bu arada, pazartesi günü. Sosyal ilişkileriniz oldukça güçlü gibi gözüküyor. İlişkileriniz, özel hayatınız, işle ilgili gelişmeler pazartesi günü gündemde. Şimdi 5-6 Mart biraz değişik olabilir sizin için. Yani beklemediğiniz, bilmediğiniz, hiç düşünmediğiniz kişilerden, yerlerden bazı geri dönüşler, bazı haberler gelecek, bazı duyumlar alacaksınız. Ya da böyle takip ettiğiniz, araştırdığınız bir konu hakkında daha verimli sonuçlar getirebilir. Sağlık veya işle ilgili konular burada devreye girebilir. Bu alanda olabilir bunlar zaten. 5-6 Mart aynı zamanda güzel de olduğunu söyleyebilirim. Mesela parasal konular, miraslı konular, devlet dairesiyle ilgili konular vesaire gündeminizde olur.
Şimdi önemli bir hafta sizin için çünkü Mars burcunuzda, Kova burcunda, Venüs'le birlikte ve 8 Mart günü orada bir Mars'ın Uranüs'te karesi var. Tabii ki dikkat edin. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Bir ameliyat vesaire durumunuz, sağlıkla ilgili bir gelişmenizi getirebilir. Ama aynı zamanda çok asi bir enerji. Oldukça asi bir tavır içerisinde de olabilirsiniz. Bunlar nereden gelir? Sizin sinirlerinize ya da damarınıza basacak bir aile içi gelişme olabilir mesela. Buradan gelebilir. Ya da aileyi ilgilendiren konular veya aile içindeki kişilerle ilgili tartışmalar, anlaşmazlıklar vesaire söz konusu olabilir efendim. Çünkü arada bir para konusu var. O kadar yoğun bir para gündeminiz var ki ve bu hafta orada Merkür Neptün kavuşuyor. Tam olarak 8'inde özellikle çok böyle büyük konularda adım atmak, yürekli davranmak, çok önemli konularda karar vermek için 8 Mart'ı kullanmamanızı tavsiye ederim. Bu haftanın en dikkat çekici, en değişik günlerinden bir tanesi diyebilirim. Çok güçlü enerjiler var gökyüzünde. Ve tabii ay da burcunuzda olacak bu arada. Kova burcunda olacak. Dolayısıyla sizi direkt ilgilendiriyor. Bu belki ilişkilerinize de yansıyabilir. Mesleki hayatınıza yansıyabilir. Ama hayatınızın dört bir köşesini ilgilendiriyor açıkçası. Ve 9 Mart Cumartesi günden itibaren Ay Balık burcuna geçiyor ve orada güçlü bir yeni ay doğacak. Pazar günü ve para konuları, beklentiler orada çok daha güçleniyor efendim. Yeni olasılıklar, yeni gelişmeler, yeni oluşumlar, yeni anlaşmalar para kapılarınızı açacak sevgili kova burçları. Para bu sıra belki de sizin için çok da hayatınızda olmadığı kadar önemli olabilir. Hani para bazen yılda bir kere her burç için bu stelyum gerçekleşiyor. Bu yılda para evinizde oldukça güçlü bir stelyum var. Çünkü Satürn de orada. Sorumluluklar artmış. Göstergeler bunu gösteriyor aslında. Biraz daha orada daha dikkatli olmak gerekiyor gibi durumlar var. Bu hafta da burada bazı etkili durumlar yaşamış olabilirsiniz. Aynı zamanda bunlar belki dediğim gibi aylık burç yorumlarında da bahsettim. Mart ayı burç yorumlarında bazılarının çocuklarını, bazılarının yatırımlarını, bazılarının özel hayatını ilgilendiriyor. Mesela evliliklerini ilgilendiren durumlar var. İşte eşi nasıl diyelim, eşinin hayatını da ilgilendiriyor olabilir. Senin değil de belki eşinin ailesi, onun yaşantısı, onun işi, onun parası gibi de düşünebilirsiniz. Biraz geniş düşünmek gerekiyor. Burası çok güçlü ama burada yeni bir ay doğduğuna göre burada fırsat kapılarını da size açacağını söyleyebilirim. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Balık ve yükselen burcu balık olan sevgili dostlar. Evet, haftanın başrolünde siz varsınız tabii ki. Bu hafta doğan tüm balık burçları doğum gününüz kutlu olsun efendim. Evet, bu hafta yoğun bir, geçen haftadan beri aslında gökyüzü neredeyse burcunuzda. Oldukça güçlü, baskı, duygusal anlamda yaşamış, hissetmiş olabilirsiniz. Şimdi bu hafta ayın 10'unda pazar günü burcunuzda bir yeni ay doğacak. Dolayısıyla da hatta o gün doğmuşsanız veya bir gün önce bir gün sonra çok da etki alacaksınız. Hayatınızda yepyeni bir sayfa açılır. Şimdi doğum günlerimizde yaşadığımız yeni aylar çok önemlidir. Yaşamınızı, yılınızı yani yılı hatta gelecek yıla bile ilgilendiren gelişmeleri, yenilikleri, başlangıçları getirir. Çünkü artık bir değişim yapma zamanı gelmiştir kişi için ve daha cesurca adım atar. Sorumluluklar burada üstlenebilir. Mesela evlilik, ortaklık gibi işler de burada özellikle medeni durumu da gerçekten ilgilendirir. İşle ilgili, kariyerle ilgili taşınmalar, yer değişiklikleri çok büyük olasılıkla getirebilir. Dolayısıyla bu haftanın temel ana yapı taşı sizin için bu konular. Özellikle yükselen burcu balık olan sevgili dostlar. Bir kararsızlık, bir gel git, bazen umutsuzluk da içinde olmuş olabilirsiniz. Çünkü Satürn orada ya. Şimdi bu haftaya özellikle işinizle ilgili konularda biraz kaygı üretebilir.
işte ne yapsam kısmı devreye girebilir. Bu hafta da aslında geçen hafta da belki yaşadınız ama bu hafta bir tık daha az olacak bu arada. Ama 20 Mart'a kadar bunları göze alın. Yani bunlarla yaşamayı nasıl diyelim, kabul edin yani. Ve bir şeyleri yaşarken de kaygı üretmeyi bırakın. Çünkü haftanın ikinci günü yani 5 ve 6 Mart sizin için destekleyen bir iki gün. Sevdiğiniz insanlarla güzel bir zaman geçirmek, eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla keyifli zaman geçireceğiniz bir iki günde olacaksınız. 5 ve 6 Mart sizin için gerçekten keyifli. Oradaki aslında gelişmeler bunlar zaman zaman sanki işle ilgili bağlantılı da olacaktır. Yeni fırsatlar olur, yeni insanlarla tanışırsınız ki yeni insanlarla tanışacaksınız zaten bu hafta sevgili balık burçları. Ve güzel de bir iki gün, onu tekrar belirtmek istiyorum. Hemen 7'sine geçtiğimizde ayın burcu değişiyor. 9'una kadar biraz yine arka plan konular çalışacak sizin için. Şimdi tabii zorluklar burada arka planda olduğunda bazı görünmeyen düşmanlıklar vardır. Hani bilinmeyen bir yerden bazen beklersin bilirsin, bazı yerlerden de ummadığın yerlerden gelebilir. Onları yine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hafta özellikle 8'inde mesela. 8 Mart burada nasıl anlatalım? Burcunuzda hani balık burcunda mesela önemli bir Merkür'ün Neptün'e kavuşumu var 8'inde. Yani tavsiyem size ne olabilir? Bir seyahatte olabilirsin. İşte ya da mesela ne olabilir başka? Hemen bakıyorum. Evinle, işinle, mesleki durumlarla ilgili bir takım gelişmeleri böyle hızlandırmaya çalışırken diğer yandan da hala gelecek kaygısı yaşıyormuş gibi durur ve orada eğer o duyguya saplanırsanız buradan çıkmanız zor olur ama bu destek alabilirsiniz mesela. Hayatınızda işte bir üçüncü, dördüncü göze ihtiyaç olabilir. Bu sizi çok daha hayatınızı kolaylaştıracak bir etkidir sevgili balık burçları. Yani 8 Mart'a dikkat diyoruz ve tabii 9-10 hayatınıza yeni kapılar, yeni sayfalar, yeni başlangıçlar geliyor sevgili balık burçları. Gökyüzü bir yandan sizi aslında destekliyor. Onu da söyleyebiliriz. Satürn'ün burada olması bir yandan da bir güven kazandırıyor. Yani size, insanların size olan güveni, bakışı, belki başkalarını, birilerini rahatsız ediyor. Bu da olabilir. Yani balıklar için gerçekten dengede durmak, biraz kaygı üretmek birazcık daha da zor. Daha da dengede olmak zor olabilir. Ama sizin duygusal ve hissiyatlarınız hayatınıza çok önemli yönler verebilir sevgili balık burçları. Mart ayı burç yorumlarından daha detaylı izleyebilirsiniz. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.